Merhaba sevgili ikizler, hoş geldiniz Ocak ayına. Yükselen ikizler, bu ay sizler için para gelsin, paralar, paramızı arttırmak, paramızı ilerletmek. Bu ayın ana teması sizler için para ve sağlık konuları sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Yurt dışı eğitimleri, yeni konular, yeni konulara adapte olmak, kararlılık, inanç, paranızı iyi bir şekilde arttırmak için testlere tabi tutulacak bir aya girmiş bulunuyoruz. Evet, ayın başına hemen şöyle baktığımız zaman kendine güveniniz yerinde, paranızı ilerletmek ve büyütmek için çalışacak bir Ocak ayındayız. Zaten Oğlak etkileri sterliumu çok yoğun olacak. Ayın başında Güneş'le beraber Mars ve Venüs cazimi şekilde ilerliyor. Güneş'in kalbinde hareketle ilerleyecek güçlü günler içinde geçeceğiz ayın ilk yarısı. Ayın başındaki 6, 7, 8 Ocağı kullanabilirsiniz. Çok verimli sevgili ikizler. Gelişmeyi, ilerlemeyi destekleyen fırsatları size getiren güzel bir geçiş olacak. Burada abartılı tutumlara da dikkat etmek gerekiyor. Göz ardı edilenler ve sınır dışına çıkan konulara da dikkat etmemiz gereken bir ay olacak. Özellikle ayın başı. Ve tabii ki ayın ilk yarısını kullanmak verimli demiştik. 3 Ocak Yengeç'te önemli bir dolunayımız var. Çok etkili yoğun duygular içinde olacağız. Güzel işlere imza attıran ve özellikle gelişime katkıda bulunan pek çok konuyu sizlere getirecek. Özellikle 2 ve 8 aksınızda parayla ilgili dönüşler, eşinizden varlığınız, malınız, mülkünüz, oradan gelen paranız arttıracak. Güzel etkiler içinde olacaksınız sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Burada ilişkileri net biçimde görmenizi sağlayacak olan bir noktaya doğru ayın ikinci yarısından sonra geçiyor olacaksınız. 18 Ocak Oğlak yeni ayına geçiyor olacağız. Burada da tabii ki azimli, kararlı, paranızı arttırmak için daha gerçekçi, somut, dışarıdan gelen paranızla ilgili çalışmalar yapacağınız bir Oğlak yeni ayı olacak. Ayın en gergin günleri içerisinde tabii ki 26-27 Ocak, bu günlere çok dikkat. En şanslı günleri 4, 6, 7 ve 30-31 Ocak olacak. En iyi geliştirmek istediğiniz gün tabii ki sizler için Merkür'ün cazimi olduğu gün 21 Ocak. Kullanın sevgili ikizler. İlişkiler, güzellik, bakım işleriniz için en önemli günler 6-7 Ocağı kullanabilirsiniz. Evet, şimdi hadi gelin şöyle kısaca bir aya bakalım. 3 Ocak Cumartesi günü hemen Yengeç Dolunay'ına başlıyoruz. Şanslı, bereketli, geliştirici, güzel bir Yengeç Dolunay'ı, 13 derece Yengeç Dolunay'ı Türkiye saatiyle 13.07'de gerçekleşiyor. Ve sizler için tam para evinizde, ikinci evde oluşacak. Para kazanmak, varlığınızı, malınızı, mülkünüzü artıracak gelişmeler getiriyor sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bu yengeç dolunayı paranızı yönetmek, paranızı geliştirmek, cebinizdeki paranı korumak, bu fırsata çevirmek, o gelen fırsatları değerlendirmekle ilgili çalışacak bir yengeç dolunayı. Paranızın bereketi, bolluğu, olumlu etkiler, fırsatlarla gelen bir yengeç dolunayı. Uzun sürede yapmış olduğunuz çalışmalar, parayla ilgili, eşinizin parasıyla ilgili, belki işte belki terfi aldınız, belki ilerletmek istediğiniz konular, paranız orada biraz sıkışmıştı. Jüpiter biraz retro içindeydi, biraz daha yavaş geliyordu ama bu dolunayla beraber artık düzen sağlamaya başlayacak. Bu fırsatları görmenizi getirecek, görmenizi sağlayacak gelişmeler getirecek. Tabii ki sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız, burada hobileriniz, eğitimler, bunları da arttıracak. Alışverişlerin de etkili olduğu bir dönem bu yengeç dolunayı. Alışverişleri bu sürede de lütfen çok dikkat sevgili ikizler. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, hobileriniz, eğitimlerinizi de arttırıyor. Burada alacak verecekler, alım satım işleriniz için olumlu olacak, ancak tabii ki sınırları belirlemek önemli demiştik. 8-2 aksınızda gerçekleşecek bu hareket, özellikle ikinci evinizdeki Ay ve Jüpiter çok güzel etkiler getiriyor, fırsatlar getiriyor, paranızı değerlendirmek için pek çok konuyu getiriyor olacak. Ancak şunu unutmayın, risk aldığınız konulara dikkat. Toprak, işte ev, alım satımı, miraslar, ev değişimleri, para döngüsü, bankalar, krediler, bu konularla ilgili buradaki fırsatları değerlendirirken gelirinizi düzenlemek için buradaki abartılı tutumlara, abartılı konulara çok dikkat etmelisiniz. Her şeye güvenmemelisiniz. Paranızı burada yaratmak için, geliştirmek için Jüpiter'in lütfen retro olduğunu unutmayın. Yöneldiğiniz yerlere sabırla, azimle, güvenle çalışma isteyecek sizden. Beslediğiniz, büyüttüğünüz, ilerletmek istediğiniz pek çok konuyla ilgili lütfen içinizdeki o azimden, odak noktanızdan vazgeçmeyin diyecek. Paranızı geliştirmek için harcamalarınızı yapılandırmanızı istiyor bu yengeç dolunayı.
Hobilerini size kazanç sağlayan konular üzerinden yeni düzenlemeler, artan gelirlerle ilgili veya ilgilerinizin azalmasına neden olan konuları düzenlemelisiniz ve bu düzenlere lütfen güvenin diyor. Para gelirlerinizde tabii ki bir açıdan şükretmek, onurlandırmak, gelen paranızla ilgili çok güzel fırsatlar geliyor. Bu fırsatlara lütfen güvenin. Bu konulara güvenin ve ilerletin diyecek. Alma verme dengenizi lütfen koruyun diyecek. Her zaman vererek değil. Dışarıdan özellikle işlerinizi arttırmak, güzel işler yapmak, bankalar, krediler, borçlar, bunları sürekli olarak etrafa vermek değil. Alma verme dengenizi korumak önemli. Aldığınız paraya şükretmek, o parayı büyütmek, geliştirmekle ilgili lütfen bir denge kurun diyecek sizlere. Bu şekilde hareket ediyor Yengeç dolunayı sizler için. Tabii ki ilişkilere de şöyle bir bakalım. Para konularında olduğu gibi ilişkilerde de kaygılarınız, endişeleriniz, çünkü ikinci ev aynı zamanda öz varlığımızı da belirtiyor. Başarısızlık korkusu, kaybetme korkuları, bu gibi korkularla kendinize şefkat gösterin diyecek. Bu konuları görüp güvenli kaygılardan arındırarak yaklaşmanız önemli olacak. Geçmişteki o korkuları, kaygıları lütfen bırakın. Size güzel fırsatlar, güzel paralar gelecek. Tamamen bu ay parayla ilgili çalışıyor. Bu zamana kadar parayla ilgili aksayan konular düzelmeye başlayacak ayın sonuna doğru. Biraz daha gerçekçi, somut noktalara doğru ilerliyor olacaksınız. Tabii öte yandan o iç sesiniz, mutlu olmak isteyişiniz, o kaygılardan kurtulmak, bunlarla ilgili de çok verimli, çok güzel, bolluk bereketle gelecek bir yengeç dolunayı. Evet, şöyle bir tercih konularına bakalım. Para ve ilişkilerle ilgili özellikle bu konularda tabii ki güven duyduğunuz noktaya çekilmek isteyeceksiniz ama bu fırsatları da lütfen görün diyen bir yengeç dolunayı olacak. Güvenle izleyin, iç sesinize lütfen güvenin sevgili ikizler. Sağlık konularına şöyle bakalım. Yengeç özellikle tabii ki burada kadınsal rahatsızlıkları sembolize ediyor. Bu gibi durumlarınız varsa bunlara çok dikkat. Yine mide, akciğer sorunları, nefes darlığı, işte zatürre sorunları, bunlarla ilgili nefes darlıkları, burayı hassaslaştırabilirim der. Bu dolunay özellikle Oğlak Stellium'uyla karşıt yapacak geçmiş dargınlıklar, küslükler, eşinizle ilgili mevzular burada önemli bir dönüşüm içinde hareket edecek. O yüzden psikolojik olarak biraz böyle kararsızlıklar yaratabilir ama lütfen güvenin, güzel fırsatlar, bolluklar getireceğine inanın. Özellikle geçmişte bir kronik rahatsızlığınız varsa, bağımlılıklar varsa bunları arındırmak için çok iyi çalışacak. Bazı tabii ki ikizler ve yükselen ikizler için de biraz böyle ameliyat, operasyonel durumlar, belki ailenin içinde bir ameliyat, operasyonel durumlar, bunlarla ilgili gündemleri olabilirler. Yine burada da Ay, Jüpiter size olumlu, şifalandırıcı, güzel etkilerini getiriyor olacak. Şimdiden tüm ikizlere de yine böyle bir durum olan ikizler için geçmiş olsun diyorum. Bu yengeç dolunayı sizler için kesinizi gerçekten arttırdığınız, geliştirdiğiniz bir süreye işaret ediyor. Ve 7-8 Ocak Venüs ve Mars ve Güneş cazimi bir arada ilerlediği bir sürede olacağız. Ayın ortalarına kadar bir arada ilerliyorlar sevgili ikizler. Bu sizin için tam 8. ev, para konuları. Paranızı geliştirmek, arttırmak, azimle çalışmak, odaklanmak, para konularına çok odaklanıyorsunuz. Bankalar, krediler, buradan destekler alabilirsiniz. Bunları geliştirmek için çok güzel etkiler altında olacaksınız. Yine eşiniz, eşinizin yakınları, eşinizin parası, aile büyüklerinin sağlıkları, bunlarla ilgili şifalı, olumlu gelişen noktalarda olacaksınız. Bunları derlemek, toparlamakla ilgili ayın başı çok verimli çalışacak. Size güzel fırsatlar, olasılıklar, olumlu kişilerle karşılaşmalar getirecek. Burada alışkanlığınız varsa sağlıkla ilgili, bu konularla ilgili zamanla iyileştirici, arındırıcı, çok güzel adımlar atmaya başladığınız bir sürede olacaksınız. Ve 6-7 Ocak Güneş Venüs'le kavuşuyor. Özellikle Venüs'ün cazimi olduğumuz, Venüs cazimi diyoruz. Güneşin kalbinde çok güzel. İkili ilişkiler adına muhteşem dönemler. Güzellik, bakım, estetik bu sürede çok güzel etkiler taşıyor. Tabii bu etkiler sizin tam 8. evinize giriyor. Bu da yine para konularında o likit para. Elinize bir para geçecek belli ki sevgili ikizler ayın başında. Bu para maaşınız olabilir, eşinizden gelecek bir artış olabilir, bir şekilde paranızın size alacaklarınıza geri dönmesi olabilir. Burada olumlu sürede büyütmek istiyorsanız bu parayı lütfen burada maddesel konularla ilgili, arttırmakla ilgili çalışmalar yapın der. Burada sağlıklı gelişmeleri destekleyeceğim der. Aynı zamanda sağlık evi olduğu için. Bağışıklıklar, işte bir takım konuları yükseltmek, geliştirmek bu anlamda da olumlu. İkili ilişkilerde gizli saklı kalmış korkuları temizlemek, arındırmak. Kendinize güvenin lütfen sevgili ikizler. Burada olumlu günlere, olumlu zamanlara doğru gidiyor olacaksınız. Burada paranızı arttırmak için o çalışmanız gereken konuları
size güzel bir şekilde getiriyor. Buraya arttırmak, başlattığımız ilişkiler, işler olumlu, maddesel ve somut olarak geri dönüşlerini alabileceğiniz bir döneme doğru ilerliyor olacaksınız. Çok iyi. Ve 7 Ocak Venüs Mars Oğlak'ta kavuşuyor ve yine 8. ev. Sevgili ikizler, sizin için tutkunun, emeğin, arzunun birleşimi 8. ev. Gizli istekler, gizli konular, gizli zevkler, belki cinsellikle ilgili bir artış, eşiniz, sevdiğiniz kişilerle ilgili duygusal derinliğinizin çok arttığı bir dönemde olacaksınız. Aynı zamanda duygusal olarak çevrenizdeki kişilerle ilgili derin bağlar kurabilirsiniz. Aileniz, yine miras konuları, para konuları, toprak konuları, bunlarla ilgili önemli gelişmelerin olacağı hareketli günlere geçiş yapıyorsunuz. Yine burada tabii ki 8. ev gizli kalmış konuları da sembolize ediyor. Bunların üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Okült konular, ezoterik konular, bir takım karma, ölüm ötesi konular, bunlara çok çekileceğiniz bir dönemdesiniz. Burada çok önemli, güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Uzun vadeye yayan, özellikle para, yatırımlar konusunda bunları düzenlemek, çalışmak, alacaklarınızı güvenli hale getirmek. Bakın, Yengeç Dolunay'ın önemli temalarıydı. Burada ayın ortalarına doğru artık bu masrafları düzenlemenize çok yardımcı olacak. Burada attığınız her adımı giderek büyüter bir etkide bulunacaksınız. Ve 9-10 Ocak Güneş Mars kavuşuyor. Bu da yine sizin 8. evin içinde yerleştiği için sağlık konularına bir vurgusu var. Yakınlarınızın sağlığı, ameliyatlar, operasyonlar, bu 8-9'lar buralarda oluşabilir. Ailenize destek olabilirsiniz. Burada sizle ilgili bir durum varsa yine temizlenir, şifalanır. Kimi ikizler için kaybettikleri ata kökleri, ata ruhlar, annesi, babası, büyükleri, nineleri, dedeleri, onlarla ilgili o kişilerden ruhsal olarak destek almak, ata ruhlarınızı andığınız, onların desteklerini üzerinizde hissettiğiniz önemli geçişlerin olduğu bir süreçte olacaksınız. Çok enteresan. Burada önemli içsel olarak bir şeyleri fark edip dönüşümler de yaşadığınız önemli bir ay geçişi. Tabii ki hastalıklar, rahatsızlıkları da ifade ettiği için bu dönemde ateşli hastalıklar, bağışıklık sistemi, yine kemik, Satürn'ün konuları, deri, cilt, yine kadınsal rahatsızlıklar, bunlarla ilgili konularda da önemli, güzel, şifalandıran, iyileştiren, bunun üzerinde harekete geçen, arındırmaya yönelik güzel etkiler olacak. Yine bir bağımlılığınız varsa sevgili ikizler, alkol olabilir, sigara olabilir, tüketim maddeleri zararlı alışkanlıklar olabilir. Bunları bırakmak için de çok verimli bir dönemde olacaksınız. Bu sürede unutmayın, yaptığınız her hareket büyüyerek gidiyor. Şifalanmak için yaptığınız hareketler büyüyecek, parayla ilgili geliştirmek istediğiniz hareketler büyüyecek ama burada sınırlarınızı belirlemek çok çok önemli. Hani çok çalışmak değil ama dengeli çalışmak önemli olacak yine bu süreçte. Ve tabii ki Güneş Mars kavuşumu bu şekilde geçiyor olacak. Ve 18 Ocak Pazar günü Oğlak yeni ayı 28 derecede gerçekleşiyor. Türkiye saatiyle tam 10.53'te olacak. Üretken, yaratıcı, gerçekçi Oğlak yeni ayı geldi. Sorumluluklar, görevler Oğlak iş başında sevgili ikizler. Sizin için tam 8. evde gerçekleşecek. Kazançlarınız, dışarıdan gelen paranızın üzerinde yeni kapılar açmaya hazır bir Oğlak yeni ayı. Oldukça verimli. Size işler getirebilir, eşinizden para getirebilir. Alacak vereceklerinize ilgili olumlu düzenlemeler, planlamalar, programlar yapabilirsiniz. Çok verimli bir Oğlak yeni ayı. Uzun vadede önemli gelişmeler alacağınız, ilk tohumları attığınız, bakın, önemli bir Oğlak yeni ayı. 28 derecede gerçekleşecek. Burada tamamlanması gereken pek çok parayla ilgili konuyu tamamlayıp, bitirip, kapatıp yeni konuya doğru geçiş yapacaksınız. Bunlar işinizin içerisinde parayı belki artışı sağlayabilirsiniz veya uzun süredir artık bitmesi gereken, para kazancı olmayan konularla ilgili bitişleri de sembolize eder bu yeni ay. Ve burada yavaşlayan, gerileyen, sizin gelişiminizi engelleyen alacaklar, verecekler, para konuları, her konuda düzenlemeler yaptığınız, işte gerçekçi, berrak bir Oğlak yeni ayı bu. Bunları görmenizi sağlayacak. Aynı zamanda harcamalar, masraflar, attığınız her adımı geliştirebileceğiniz bir Oğlak yeni ayı. Çok güzel. Yepyeni düzenler, yepyeni anlaşmalar, yepyeni kapılara doğru atılım yapıyorsunuz. Tabii ki bu devlet işleri, hükümet işleri, davalar, mahkemeler, kağıt, evrak işleri, bunları da hızlandıracak. Burada tabii ki kar zarar işlerinizi de yenileyeceksiniz. Kalıcı, gerçekçi, somut değerlendirmeler yapacağınız bir dönem olacak. Bir sürede bu gelişimlere güvenmek, uzun vadeli planlara yönelmeniz gereken de bir Oğlak yeni ayı. Şöyle ikili ilişkilere bakalım. İkili ilişkilerinizde güçlü kişilerle
güçlü bağlarla, kariyerle, parasal anlamda yeni planları oluşturduğunuz bir süreç. Bu sürede oluşturduğunuz planlara çok dikkat. Çünkü çok uzun sürecek, güzel kalıcı işler olacak. Bunları iyi düşünmek, iyi tartmak, bu hazır olduğunuz konuyu başlatmak adına da güzel, verimli bir Oğlak yeni ayı olacak. Yurt dışı işleriniz, yurt dışı konularınız, yabancılarla etkileşiminizi arttırıyor. Burada farklı kişiler, güçlü kişiler, karizmatik kişilerle yan yana gelip bağ kurabilirsiniz ve ilişkiler kalıcı olacaktır der buradaki sürede. Sağlık konularında etkin bir yeni ay. Burada geçmiş bağımlılıklar demiştik. Sizi hasta eden, yoran enerjileri arındırdığınız, ayıklayabileceğiniz de bir Oğlak yine ayı. Ameliyatlar, operasyonel durumlar olabilir demiştik. Bu sürede tabii ki şifalandırmak ve iyileştirmek için çok verimli, çok güzel çalışacak. Güzellik, bakım işlemleri içinde yapıyor olabilirsiniz bu arada bu işlemleri. Bu anlamda da çalışabilir. Size destekliyor olacak sevgili ikizler. Oğlak yeni ayında hedeflediğiniz, odakladığınız para konularında gelişmelere açık bir yeni ay olacak. Ancak riskleri görün ve abartılı tutumlardan kaçının diyecek. Güzel bir Oğlak yeni ayı diliyorum. Ve 20 Ocak Güneş Kova burcuna geçiyor olacak. Güneşin artık Kova burcuna geçmesiyle artık sizler için 9. ev, yurt dışı konuları artık netleşiyor olacak sevgili ikizler. Uzun süredir yurt dışı ile ilgili, taşınma ile ilgili, eğitimlerle, yeni konulara geçmekle ilgili çalışıyordu ve artık Ocak ayının 20'sinden sonra Kova ile beraber önemli yurt dışı işleriniz canlanmaya başlayacak. Seminerler, yolculuklar, seyahatler, böyle bir artış var. Aynı zamanda illaki bir yere yolculuk yapabilirsiniz sevgili ikizler. Şöyle de çalışabilir. Kendi içinizde, yaşam felsefenizle ilgili bir yolculuk başlayabilir. Önemli değişimler, yeni düşünceler, yeni sistemlere geçiş yapacaksınız. Üst boyuta taşıyacaksınız. Üst boyut, üst frekansta çalışacak düşünceleriniz, sistemler ve çok güzel geçişler içinde olacaksınız. Buradaki yolculuklar, eğitimler, yurt dışı işleri, güçlü kişiler, yaşamla ilgili önemli değişimler içinde olacağınız, ileriye adım atmanızı sağlayan önemli değişimler içinde olacağınız Kova zamanına geçiyorsunuz. Kova zamanı zaten çok önemli. Şubat'ta biliyorsunuz önemli bir Kova'da güneş tutulmamız var. Ona doğru ilerleyen ilk adımları atıyor olacaksınız. Sizi ileri boyuta taşıyan, yaşam felsefenizi yenileyen, aynı zamanda yaşam kızıl ateşi dediğimiz ruh eşi, bu işte ruhsal olarak bağlantılı olduğunuz karmik anlamda da o kişileri getirmeye başladığını görebilirsiniz. Bu sürede çok verimli, çok iyi olacak. Ve 21 Ocak'ta Güneş Merkür kavuşuyor sevgili ikizler. Merkür cazimi, sizin yönetici gezegeniniz. Bugünü kullanın. Manifest etmek, niyet etmek, dilek tutmak, orijinal kararlar almak, farklı kararlar almak, konuşmalar yapmak, yabancı dil eğitimleri, yurt dışı yolculukları, bunları planlamak, bir kişilerle görüşmek, bir şeyi açıklamak. Çok etkin ve güzel değişimlere doğru geçtiğiniz bir sürede olacaksınız. Çok verimli, çok olumlu bir gün. Ve tabii ki yönetici gezegeninizin burada olması yeni gelişmelere geçtiğinizin de habercisi, hayırlı uğurlu olsun. Ve 23 Ocak Güneş Plüton'la kavuşuyor. Çok kararlı, çok önemli, güzel günlerden geçiyor olacaksınız. Sizin için zaten bu kavuşum artık demiştik ya, karmik ve kadersel gelişimlerin kapısını aralayacak. Bu kişilerle sizi yan yana getirmeye başlayacak. Yabancı kişiler, yabancı ortaklıklar, yabancı iş arkadaşları, yolculuklar, seyahatler, farklı kişiler, bulunduğunuz ortamı bile değiştirecek. Uzakta görmediğiniz yerlere gitmek, uzaktaki akrabalarınızı görmek, uzaktaki insanları hedeflemek ve görüşmek, bunlar çok etkin, güçlü çalışıyor olacak. Manevi yönden de çok yüksek bir frekansta olacaksınız. Söyledikleriniz, konuşmalarınız çok ehemmiyet taşıyacak ve dikkat çekiyor olacak sevgili ikizler. Bu dönemi kullanın. 26 ve 27 Ocak. Lütfen çok dikkat edin. Ayın sonuna geldik. Bakın Mars Plüton kavuşumu yapıyor yine 9. evde. Kritik, zorlu, yıkıcı etkileri açık günler. Bugünlere dikkat. Yolculuklarınız varsa erteleyebilirsiniz açıkçası bu dönemde. Ayın son 2 günü çok iğrenç açıkçası, demek istemezdim böyle ama hiç güzel değil. Çözülmemiş konular, davalar, sorunlar tekrar ortaya çıkabileceği gibi, yolculuk, seminerler, hava yolları, uçuş kazaları, bunlar gibi konulara lütfen çok dikkat. Endişe ve korkuyu sevk etmek istemiyorum. Ancak bu konularla ilgili sert çalışacak günler ve kolektifle ilgili de, yani ülkelerle ilgili, hava yolları ile ilgili, iletişimle, konuşmalarla ilgili sert günlerde geçiyor olacağız. Bu günleri sakin geçirmek, biraz daha dingin de olmak, daha güvenli yerlerde olmak önem taşıyor. Yurt dışı eğitim, seminer, bu konularda yanlış
bilgiler, eksik bilgiler, üst kişilerden gelebilecek olan haberler, ani gündemler, belki eğitime başladığınız öğretmeniniz veya danışmanınız, o kişilerle ilgili değişen programlar ve o kişilerle ilgili fonetik sert düşünceler, sert kişilerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir dönem. Bu döneme lütfen dikkat. 30-31 Ocak çok iyi. Ayın son günü 30-31 Ocak Ay Jüpiter'le adeta desteğe geliyor bu zor günlerden. Hemen sonra ferahlatacak bizleri sevgili ikizler. Ayın son 2 günü çok olumlu. Ay Jüpiter'le özellikle size para anlamında gelecek olan paraları, fırsatları, haberleri çok güzel getiriyor olacak. Güzel, verimli bir Ocak ayı diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Aşağı küçük bir yorum, kalp çiçek bırakırsanız benden de mutlusu yok. Görüşmek üzere, sevgi ve selamlarımla.